İnsan zekasının belki de en az takdir edilen ama en etkileyici yönlerinden biri kolektif doğasıdır. Tek bir insan beyni sınırlı olabilir ancak birlikte çalışan birçok beyin inanılmaz işler başarabilir. Tarih boyunca büyük atılımlar, buluşlar ve medeniyetler bireylerin tek başına hareket etmesinden değil, işbirliği yapmasından doğmuştur. İki kişinin beyin fırtınası yaptığında ortaya çıkan yaratıcı fikirler, kalabalık bir araştırma ekibinin çözdüğü bilimsel problemlere veya bir orkestranın uyum içinde beste icra edişine bakın. Bunların her biri kolektif zekanın bireysel zeka sınırlarını nasıl aştığını gösterir. Bir kişinin aklına gelmeyen grubun tartışmasıyla ortaya çıkar. Tek bir mühendisin tasarlayamayacağı kadar karmaşık bir makine, yüzlerce mühendisin ortak bilgi ve emeğiyle üretilebilir. Kolektif zeka sadece sayı meselesi değildir. Çeşitlilik ve etkileşim meselesidir. Farklı uzmanlıklara, bakış açılarına ve yeteneklere sahip insanlar bir araya geldiğinde bir sinerji oluşturur. Sonuç bireylerin toplamını aşan bir başarıdır. Örneğin bir uzay roketinin inşasını düşünün. Mühendislerden teknisyenlere, yazılımcılardan astronotlara kadar geniş bir ekip olmadan böyle bir aracı tasarlayıp uzaya fırlatmak imkansızdır. Her bir kişi kendi alanında katkı sağlar ve sonunda ortaya tek bir dahinin asla tek başına üretemeyeceği kadar kompleks bir ürün çıkar. İnsanlık olarak en büyük avantajlarımızdan biri bu işbirliği yapabilme becerimiz sayesinde kolektif bir zeka havuzu oluşturabilmemizdir. Dilimiz, kültürümüz, yazı ve internet gibi bilgi aktarım araçlarımız bireysel beyinleri birbirine bağlayan sinir hatları gibidir. Böylece hiçbirimizin tek başına sahip olamayacağı bir süper zeka düzeyine toplum olarak ulaşabiliyoruz. Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler de bu yüzden gittikçe hızlanıyor. Çünkü artık milyonlarca beyin dolaylı da olsa birlikte çalışarak birbiri üzerine inşa ediyor. Peki yapay zeka bu resimde nereye oturuyor? Şu anki AI sistemleri de belli ölçüde dağıtık bir şekilde çalışıp bulut bilişim sayesinde kolektif veri havuzlarından beslenebiliyorlar. Ancak hala her biri temelde izole bir problem çözücü gibi. Gerçek anlamda bir AI kolektif bilinci yok. En azından şimdilik. AI'ların birbirleriyle işbirliği yaparak yaratıcı çözümler üretmesi, insanlarla takım kurup ortak hedeflere yönelmesi geleceğin araştırma konularından. Fakat burada ilginç bir zorluk var. Birden fazla AI'yi koordine etmek tıpkı insan gruplarını koordine etmek gibi. Karmaşık bir mesele. İnsanlar arasında iletişim ve güven olmazsa takım çalışması da olmaz. AI'ler için de benzer şekilde ortak bir dil ve amaç etrafında senkronize olmalarını sağlamak gerekecek. Kolektif yaratıcı zeka insanoğlunun elindeki güçlü kozlardan biri olarak kalmaya devam ediyor. En ileri AI muazzam veri setlerini analiz etmek üzere sahip olsa da farklı disiplinleri bir araya getirip sezgisel ve yaratıcı atılımlar yapma konusunda, yani grup halindeki insanların yaptığı buluş işi konusunda geride kalıyor. Bu durum belki de enerji verimliliğiyle de bağlantılı. Bir ekipteki her insan beyni sadece 12 watt ile çalışıyor. 10 kişilik bir takımda toplamda 120 wattla harikalar oluşturulabiliyor. Oysa benzer yaratıcılıkta bir AI sisteminin belki de binlerce watt tüketmesi gerekir. Böyle bakınca insan beyinleri dev bir veri merkezine kafa tutabiliyor diyebiliriz. İnsanlığın en büyük problemleri iklim krizi, uzay araştırmaları, hastalıklar. Bunlar karşısında da çözüm anahtarının kolektif zekamız olduğunu görüyoruz. Birlikte düşünmek, birlikte üretmek ve birlikte hareket etmek. Burada elbette kolektif zekanın kendiliğinden sorunsuz işlemediğini not etmek gerek. İnsanların etkili bir şekilde işbirliği yapması için iletişim, güven ve uyum şart. Grup içi çatışmalar, yanlış anlaşılmalar veya kötü liderlik gibi faktörler kolektif potansiyeli köreltebilir. Yine de bu engeller aşılabildiğinde ortaya çıkan sinerji, insan zekasının belki de en muhteşem yönünü sergiliyor. Birlikte gezegenin çehresini değiştirebilecek işler yapabiliyoruz. Yapay zeka ile insan zekası arasındaki bir başka fark da bedensel ve fiziksel dünyada hareket etme konusunda ortaya çıkıyor. İnsan beyni vücut denen muhteşem biyomekanik makineyi idare ederken aslında yapay zekaya parmak ısırtacak işler başarıyor. Yürümek, koşmak, bir topu yakalamak, ince bir fırçayla resim yapmak, düğme iliklemek gibi sayısız motor beceriyi göz açıp kapayıncaya kadar hallediyoruz. Bunların her biri beynimiz ile kaslarımız arasında mükemmel bir koordinasyon ve sürekli bir geri bildirim mekanizması gerektiriyor. Üstelik bunu neredeyse düşünmeden otomatik pilotta yapıyoruz. Robotlar ise bu alanlarda henüz oldukça gerideler. Bir robot koluna basit bir nesneyi tutup kaldırmasını öğretmek bile karmaşık algoritmalar ve hesaplamalar gerektiriyor. İşin içine bir de dengesini sağlama, farklı zeminlerde yürüme, insan kadar esnek ve hassas parmaklarla iş görme gibi konular girince bugünün robotik teknolojisi insanın fersah gerisinde kalıyor. Örneğin Boston Dynamics'in insansız robotlarının merdiven çıkma, takla atma videolarını görmüş olabilirsiniz. Etkileyiciler, ancak bu gösterilerin arkasında muazzam bir mühendislik ve enerji harcaması var.
Bir insan beyni 12 wattla tüm vücudu kontrol edebilirken benzer işleri yapan bir robot genellikle çok daha fazla elektrik gücü tüketiyor. Çünkü bilgisayarlar her eklem hareketi için sayısız hesaplama yapıyor. Dengeyi sağlamak için sensör verilerini yüksek frekansta işliyor. Ve en ufak bir çevresel belirsizlikte sistemi dengelemek için yoğun enerji harcıyorlar. Bir başka örnek otonom araçlar. Bir insan sürücü gözleriyle yolu tarar. Tehlikeleri sezgisi olarak fark eder. Yılların verdiği pratikle aracını kullanır. Otonom bir araba ise etrafını lidar, radar, kamera gibi sensörlerle tarayıp devasa bir veriyi her saniye işlemelidir. Bu da ciddi bir hesaplama altyapısı gerektiriyor. GPU'lar yapay zeka modülleri ve bunun gibi bunlar arabanın enerji tüketimini arttırıyor. Basitçe söylemek gerekirse AI şu an fiziksel dünyada var olabilmek için çok ter döküyor ve çok enerji harcıyor. İşin ilginç yanı fiziksel dünyada başarı kazanmak sadece enerji meselesi de değil. Aynı zamanda öngörülemeyen durumlara hazırlıklı olmak demek. İnsan bedeninin ve beyninin birlikte evrimi bize beklenmedik durumlarda ustaca uyum sağlama becerisi verdi. Ayağınız kaydığında düşmeyi engellemek için anında kollarınızı açıp ağırlık merkezinizi düzeltirsiniz. Bunu hesaplayıp yapmak bir robot için devasa bir optimizasyon problemidir. İnsan için ise refleksif bir tepkidir. Bu yüzden bugünün AI sistemleri bir ortamda başarılı olsa da genelde o ortam önceden yapılandırılmış olmalıdır. Mesela fabrikada aynı tip işin yapıldığı düzenli bir hat gibi. Oysa dünya karmaşıklıklarla dolu ve beklenmedik şeyler her an olabiliyor. Genel zekaya sahip bir varlık istiyorsak onun bu belirsizlik denizinde yüzebilmesi gerekir. İşte burada insan beyninin üstünlüğü devam ediyor. Beklenmedik bir durumla karşılaşınca bocalasak da çoğu zaman çözüm üretebiliyoruz. AI ise eğitilmediği sulara düştüğünde çırpınıp kalabiliyor. Tam tersine bu demek değil ki yapay zeka ve robotik bu alanlarda hiç yol kat etmeyecek. Tam tersine araştırmalar biyolojik sistemlerden ilham alarak robotların verimliliğini arttırmaya çalışıyor. Örneğin kasların verimli hareketini taklit eden yumuşak robotik eklemler, insan reflekslerine öykünen hızlı kontrol devreleri gibi yenilikler var. Yine de yakın gelecekte enerji verimliliği açısından bakıldığında bir robotun herhangi bir fiziksel işi insan kadar ucuza yapması pek olası görünmüyor. En azından bugünkü pil, motor ve işlemci teknolojileriyle. Belki ileride çok daha verimli aktüatörler, beyine benzer şekilde sadece gerektiğinde ateşleyen devreler geliştirilebilir. Özetle yapay zekanın beyin gücü kadar beden gücü konusunda da alması gereken yol var. İnsan bedeni zihin ikilisi milyonlarca yıllık Ar-Ge'nin ürünü diyebileceğimiz muhteşem bir uyum sergiliyor. Robotlar ve AI'ler ise henüz laboratuvarlarının ilk yıllarındaki birer prototip gibiler. Fiziksel dünyada incelikli işler yapabilen, bunu da enerji verimli şekilde becerebilen AI sistemleri geliştirmek, genel yapay zekaya ulaşmanın kilit adımlarından biri olacak. Yapay zeka teknolojisinin geleceğindeki en kritik konulardan biri enerji verimliliğini arttırmak olacak gibi görünüyor. Şu an büyük dil modellerinden görüntü tanıma ağlarına kadar pek çok AI sistemi hem eğitilirken hem çalışırken devasa enerji harcıyor. Bu gidişatı sürdürülebilir kılmak ve insan beyninin verimlilik sınırlarına yaklaşabilmek için araştırmacılar çeşitli kollarda yenilikler peşinde. Geleneksel CPU'lar veya hatta bir dereceye kadar GPU'lar AI iş yüklerini verimli taşımakta yetersiz kalabiliyor. Çünkü genel amaçlılar. Son yıllarda Google'ın TPU'su, Tensor Processing Unit gibi yalnızca yapay sinir ağı hesaplamaları için optimize edilmiş donanımlar ortaya çıktı. Bu çipler standart donanıma göre aynı işlemi çok sayıda düşük enerjiyle yapabiliyor. Benzer şekilde farklı üniversite ve şirketler Application Specific Integrated Circuit denilen özel tasarım yongalar geliştiriyor. Örneğin bir grup araştırmacı sadece konuşma tanıma için veya sadece görüntü işleme için dünyanın en verimli çiplerini tasarlamakla uğraşıyor. Bu işi ehline verme prensibi gibi. Aynı işi yapmak üzere özel eğitilmiş bir donanım, genelci bir donanımdan daha hızlı ve tasarruflu oluyor. Nöromorfik çipler, beynin yapısını ve çalışma tarzını taklit eden donanımlardır. Bunlarda hesaplama birimleri klasik transistör kapılarından ziyade yapay nöron sinaps gibi davranıyor. Örneğin IBM'in True North yongası veya Intel'in Loihi isimli projesi, nöron benzeri hesaplama birimleri içeriyor. Bu birimler tıpkı gerçek nöronlar gibi ancak uyarıldıklarında atış yapıyorlar. Spike üretiyorlar ve bu sayede boş dururken neredeyse hiç enerji harcamıyorlar. Yani olay temelli çalışıyorlar. Beyinde nöronlar sürekli ateşlenmez. Sadece bir şeyler iletiliyorsa aktif olurlar. Aksi halde beklerler. Bu prensip dijital devrelerde büyük tasarruf sağlayabilir. EPFL'nin Blue Brain gibi projelerden de elde edilen veriler aracılığıyla eğer bilgisayar mimarimizi nöromorfik ilkelere geçirebilirsek enerji verimliliğinde belki milyon katı iyileşme olabileceğini gösteriyor. Elbette bu çok iddialı ve hala araştırma aşamasında olan bir konu. Başarılırsa bile insan beynine epey yaklaşabiliriz. Donanım dışında yazılım seviyesinde de enerji tasarrufu için yollar var.
Örneğin derin öğrenme modellerini eğitirken gereksiz hesaplamaları atlayan algoritmalar geliştiriliyor. Early stopping gibi yöntemlerle modelin fazla eğitimle enerjiyi boşa harcamasının önüne geçiliyor. Ya da model parametrelerini budayan, daha küçük modelleri indirgeyen yaklaşımlar, pruning teknikleri sayesinde daha az parametre ile benzer doğruluk elde etmek mümkün oluyor. Bu da hafızadan veya hesaptan dolaylı olarak enerji tasarrufu demek. Ayrıca kuantum hesaplama gibi tamamen farklı hesaplama paradigmaları belirli AI problemlerini çok daha hızlı çözerek enerji avantajı sağlayabilir. Gerçi bu da ufukta beliren ama henüz günlük hayata girmemiş bir teknoloji. Bir başka yaklaşım ise AI çalışmalarının enerji kaynağını temizleştirmek. Bazı büyük veri merkezleri işletmecileri yapay zeka eğitimlerini güneş veya rüzgar enerjisi gibi yenilebilir kaynakların bollukta olduğu zamanlara kaydırmayı planlıyor. Örneğin gündüz güneş enerjisi üretimi pik yaparken veri merkezlerinde yoğun hesaplama yapmak geceye göre çevresel açıdan daha az zarar verici olabilir. Hatta gelecekte AI modellerini eğitirken karbon ayak izi kotaları veya verimlilik standartları getirilmesi tartışılıyor. Sonuçta yapay zekadan kazandığımız akıl gezegenin kaybettiği sağlığa değmeli. Bütün bu çabalar özünde tek bir hedefe çıkıyor. Yapay zekanın biyolojik zekadan ilham alarak onun verimlilik seviyesine yaklaşması. Bir bakış açısına göre belki de insan zekasını gerçekten kopyalamanın yolu onu harfi harfine simüle etmeye çalışmak değil, doğanın bulduğu hileleri kestirme yolları anlamaktan geçiyor. Yani beynin hile defterinden kopya çekmeliyiz. Doğa hesaplamayı ucuza getirmek için milyonlarca yıl uğraştı. Bu bilgi birikimini teknolojiye aktarmak 21. yüzyılın büyük atılımlarından biri olabilir. İnsan beyninin çalışma prensipleri yapay zeka mühendisleri için adeta ilham kaynağı. Sonuçta yapay zeka kavramının ilk ortaya çıkışında bile bilim insanları beynin nasıl düşündüğünü anlamaya çalışarak makineleri tasarlamaya başlamıştı. Yapay sinir ağları zaten ismini beynimizdeki sinir ağlarından alır ve kabaca onların işleyişini taklit etmeye çalışır. Bugün derin öğrenme ağları çok katmanlı yapısıyla görsel korteksin katmanlı yapısından esinleniyor. Yine bellek mekanizmaları kurmak için insan beynindeki hesaplama yönlendirme süreçlerinden, örneğin hipokampus işlevlerinden esinlenen mimariler geliştiriyor. Önümüzdeki dönemde bu biyomimikri, biyolojiyi taklit etme yaklaşımı daha da hız kazanacak gibi görünüyor. Örneğin Spiking Neural Networks adı verilen bir yapay zeka modeli türü var. Bu modeller klasik yapay sinir ağlarından farklı olarak sürekli aktivasyon değerleriyle değil, nöron ateşleme mantığıyla çalışıyor. Yani her bir yapay nöron belli eşiklerde spike ani sinyal üretiyor ve bu sinyaller diğerlerine zamanlamalı olarak iletiliyor. Bu beynin zamansal dinamiğini ve seyrek aktivasyonunu daha iyi taklit eden bir yöntem. SNN'ler nöromorfik donanımlarla da çok uyumlu. Birlikte kullanıldıklarında muazzam enerji verimliliği sağlayabilirler. Çünkü işlem yapılması gereken anlar haricinde sistem boşta kalarak enerji harcamıyor. Beyinden ilham alan bir diğer tasarım yaklaşımı da bölgesel özelleşme ve modülerlik. İnsan beyninde görmeden sorumlu bölgeler, işitmeden sorumlu bölgeler, motor kontrolden sorumlu bölgeler gibi ayrımlar vardır. Ama hepsi gerektiğinde birlikte çalışır. Yapay zeka tasarımcıları da benzer biçimde farklı görevler için özelleşmiş alt modelleri bir araya getirip bunları bir üst seviyeye orkestratör modelle yönetmeyi deniyorlar. Bu sayede bir sistem bütün olarak genelleşmiş problemlere çözüm üretebilirken her bir parça kendi uzmanlık alanında verimli kalıyor. Bu da beyne benzer bir yapı demek. Ayrıca öğrenme yöntemlerinde de biyolojiden ilham alıyor. İnsanlar sadece hataları görüp düzeltmez. Aynı zamanda merakla keşfeder, taklit eder, oyun oynayarak öğrenirler. Bu kavramlar AI algoritmalarında, AI araştırmalarında reinforcement learning, pekiştirmeli öğrenme, imitation learning, taklit yoluyla öğrenme ve curiosity driven learning, merak güdümlü öğrenme gibi başlıklara girmiş durumda. Bir yapay ajan tıpkı bir çocuk gibi deneme yanılmayla ve merak duygusunu taklit ederek öğrense daha genelleştirilebilir ve esnek beceriler kazanabileceği düşünülüyor. Bir adım daha ileri gidelim. Evrimsel algoritmalar. Bu yöntem doğrudan doğruya biyolojinin evrim mekanizmasını algoritmik olarak kullanıyor. Yani çözülmek istenen bir problem için binlerce farklı çözüm adayı birey oluşturulup bunlar bir ortama salınıyor. En başarılı olanlar seçilip bir sonraki nesil çözümler oluşturuluyor. Bir nevi dijital doğal seçilim. Bu yöntemle insan tasarımlarıyla akla gelmeyecek derecede yaratıcı çözümler bulunabildiği gösterildi. Hatta bazen evrim algoritması öyle tuhaf çözümler üretiyor ki neden işe yaradığını anlamak bile zaman alabiliyor. Tam da doğanın tuhaf çözümler üretmesi gibi. Tüm bu yaklaşımların ortak noktası yapay zeka tasarımında insan elinden çıkma katı kuralların azaltılıp doğal süreçleri taklit eden yöntemleri arttırmak, böylece sistemlerin bizim planlamadığımız yollarla kendi kendini optimize edebilmesinin önü açılıyor. Bu bir bakıma silikon tabanlı bir beyne hayat verme çabası.
Ulaşılan noktada belki de biyolojik ve yapay zeka arasındaki çizgi bulanıklaşmaya başlayabilir. Örneğin sinir hücreleriyle elektronik devrelerin hibrit olduğu yarı canlı yarı makine sistemler gibi. Nitekim wetware diye adlandırılan laboratuvar ortamında gerçek nöronlardan oluşan mini beyin organoidlerini silikon çiplere bağlayarak çalışan deneysel bilgisayarlar üzerinde de çalışmalar var. Bu alan henüz emekleme aşamasında olsa da ileride beyin kaynaklı proteinlerin sinaps benzeri moleküler anahtarların kullanıldığı biyobilgisayarlar görürsek şaşırmamalıyız. Son tahlilde insan beyninden öğrenilecek çok şey var. Yapay zeka geliştirmenin belki de en kestirme yolu 3 milyar yıllık Ar-Ge ürünü olan ve biyolojik zekanın kopya çekilmeye değer çözümlerini keşfetmekten geçiyor. Bu bir anlamda mühendislikle biyolojinin el ele verip yeni bir çağ başlatması demek olabilir. Yapay zeka giderek güçlenirken biz insanların da oyunda kalmak için üzerimize düşenler var. Gelecekte AI ne kadar ilerlerse ilerlesin insan kendi potansiyelini tam kullandığında büyük bir değer sunmaya devam edecek. Bu nedenle bütünsel iyi oluş halimizi korumak her zamankinden önemli. Beynimizin ve bedenimizin en iyi performansla çalışabilmesi için yapabileceğimiz çok basit ama etkili şeyler var. Düzenli egzersiz yapmak, yeterli uyku uyumak, dengeli beslenmek ve stresten uzak durmak. Bunların başında geliyor. Uyku sırasında beynimiz kendini adeta şarj eder ve temizler. Öğrenilen bilgiler pekişir ve toksinler atılır. Egzersiz kan dolaşımını ve dolayısıyla beyne giden oksijen glikoz akışını artırır. Yeni nöron bağlantıları oluşturmasına yardımcı olur. Dengeli beslenme ihtiyaç duyduğu çeşitlilikte besinleri almasını sağlar. Yağ asitlerinin bellek ve konsantrasyona olumlu etkileri olduğu biliniyor. Stres yönetimi ve zihinsel sağlıkta cabası. Sürekli anksiyete veya depresyon altında olan bir zihin potansiyelinin çok altında çalışır. Dolayısıyla mental iyi oluş en az fiziksel sağlık kadar kritik. Bunlar aslında insanın kendi süper bilgisayarlarına, beynine iyi bakmasının yolları. Bir Formula 1 aracını düşünün. En iyi yakıtı koymak, bakımını yapmak, lastiklerini doğru ayarlamak nasıl performans etkiliyorsa beynimizde öyle. AI çağında rekabet gücümüzü korumak istiyorsak kendi bilişsel performansımızı en üst düzeyde tutmak zorundayız. Bu da önce sağlık ve yaşam kalitesinden geçiyor. Bir diğer önemli nokta ise işbirliği ve sürekli öğrenme. Yapay zekalar yeni bilgileri aç ve sürekli kendilerini geliştiriyorlar. Bizler de ömür boyu öğrenme çalışmalarını benimsemeliyiz. Yeni beceriler edinmek, merak duygumuzu yitirmemek, yaratıcı uğraşlarla zihnimizi aktif tutmak bizleri hem bireysel olarak güçlü kılar hem de AI sistemleriyle daha iyi etkileşime girmemizi sağlar. AI ile insanın rekabetinden ziyade işbirliğine dayalı bir gelecekte mümkün. Bunun için insanların yapay zekayı iyi anlaması, onunla çalışmayı öğrenmesi gerekiyor. Teknoloji okuryazarlığı bu yüzden her zamankinden daha önemli hale geliyor. Ayrıca daha önce bahsettiğimiz kolektif zeka kavramı burada da devreye giriyor. İnsanlar arası işbirliğini ne kadar geliştirirsek AI'nin tek başına alt edemeyeceği türden karmaşık ve yaratıcı çözümleri o kadar üretebiliriz. Ekip çalışması becerileri, empati, iletişim gibi insani yetkinlikler AI çağında belki de altın değerinde olacak. Çünkü bunlar şu an makinelerin taklit üretmekte çok zorlandığı alanlar. İyi organize olmuş, sağlıklı, yaratıcı bir insan topluluğu en iyi yapay zeka sistemleriyle bile boy ölçüşebilecek bir kolektif hesaplama gücü ve yaratıcılık ortaya koyabilir. Son olarak insanların karar verme ve sorumluluk alma konusundaki rolleri de çok kritik. Yapay zeka veriler ve istatistikler temelinde tavsiyeler sunabiliyor. Ama nihayetinde bu önerileri nasıl uygulayacağımıza dair değer yargıları ve etik prensipler insana ait. AI çağında rekabet gücünden bahsederken insanlığın aslında AI geliştirme ve kullanma konusunda sorumlu lider konumunda olması gerektiğini de unutmamalıyız. Yani hem kendi kapasitemizi korumalı hem de bu yeni süper asistanları akıllıca yönetmeliyiz. Bir ampul gücünde çalışan beynimiz ile devasa enerji tüketen yapay zekalar arasındaki karşıtlık bize teknolojinin önündeki büyük bir paradoksu gösteriyor. Zeka sadece algoritma meselesi değil, aynı zamanda enerji verimliliği meselesi. İnsan beyninin evrimle yoğrulmuş yapısı biz farkında olmasak da muhteşem bir denge kurmuş durumda. Minimum enerjiyle maksimum esneklik ve yaratıcılık sağlayabiliyor. Yapay zeka alanı ise henüz emekleme çağında bir dev gibi. Çok güçlü işler yapabiliyor ama bunları pahalı bir fatura ile gerçekleştiriyor. Bu videoda beynimizin çalışma prensiplerinden yola çıkarak yapay zekanın geleceğine ışık tutmaya çalıştık. Ana fikirleri kısaca özetleyelim. Belki de geleceğin resmi insan ile yapay zekanın birbirini tamamladığı bir uyum olacaktır. Biri doğanın enerji tasarrufu ustası, diğeri muazzam ham güç potansiyeli. İkisi bir araya geldiğinde çözemeyeceğimiz çok az problem kalır. Elbette bu birleşimin sağlıklı olabilmesi için yapay zekayı akıllıca, sürdürülebilir şekilde geliştirmek zorundayız. İnsanlık tarih boyunca kendi sınırlarını zorlayan araçlar üretti.
Yapay zeka da bu araçların en yenisi ve belki de en güçlüsü. Ancak unutmayalım, en gelişmiş yapay zeka bile onu geliştiren insan hakkının bir üründür. Bu nedenle kendimize yatırım yapmaya devam etmek, hem bireysel hem toplumsal olarak merakımızı ve yaratıcılığımızı korumak büyük önem taşıyor. Günün sonunda yapay veya biyolojik zeka olsun, zeka dediğimiz şey bir mucize ve bu mucizeye giden farklı yolların olduğunu görmek de ufuk açıcı. Şimdi sözü size bırakalım. Sizce yapay zeka insan beyninin verimliliğine ve esnekliğine ulaşabilecek mi? Yoksa bu ikili hep farklı kulvarlarda mı ilerleyecek? Yorumlarda fikirlerinizi duymak isteriz. Unutmayın, gelecek belirsiz olsa da onu şekillendirebilecek olan bizim kolektif zekamız ve eylemlerimiz olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.